Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda dondurucudan çıkarttığım bezelye ile güzel bir tarif hazırladım. Tarif için 250 gram bezelye, büyük boy bir tane kuru soğan kullandım. Kabuğunu soymuştum kuru soğanın, yıkadım. Sonrasında çok ince olmayacak şekilde kuru soğanı doğruyorum. Kuru soğanı doğradım, hazırladım. Yine tarif içerisinde kullandığım orta boy bir tane patatesi kabuğunu soydum, yıkadım. Çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğruyorum. Hazırladığım bu tarif her damağa hitap edebilecek bir çorba tarifi. Tencere içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı biraz eridikten sonra doğramış olduğum kuru soğanı ekledim tencere içerisine. Kuru soğanı çok ince doğramadım. Çorbayı blenderdan geçireceğim. Çok ince doğramanıza gerek yok. Soğanı biraz soteleyeceğim. Soğan diriliğini kaybedince, yumuşayınca içerisine hazırlamış olduğum patatesi ekliyorum. Yine soğanla patatesi de soteliyorum. Sonrasında yıkadığım 250 gram bezelyeyi ilave ettim. Yaklaşık 1,5 dakika. Tüm malzemeleri, tencere içerisindeki malzemeleri kavuracağım. Ocağın altı orta ateşte, ne kısık ne de açık, orta ateşte tencere içerisindeki malzemeleri soteledim. 1 yemek kaşığı dolusu un ilavesi yapıyorum malzemelerin üzerine. Unu da yine 1 dakika kavuracağım. Malzemelerle beraber bu aşamada sürekli karıştırmanız gerekiyor. Orta ateşte olduğu için dibi tutabilir. İçerisine 3 diş sarımsağı ekliyorum büyük parçalar halinde. Blenderdan çekeceğim için tüm malzemeleri büyük büyük ilave ettim. Üzerine 6,5 su bardağı su ilave ediyorum. Karıştırarak çorbanın suyunun kaynamasını bekleyeceğim. İçerisinde un olduğu için topaklaşmasın diye karıştırarak kaynamasını sağlayacağım çorbanın. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Yine evde bulunabilecek malzemelerle, eğer ki siz de yazdan dondurucuya bezelye attıysanız bu lezzeti bir defada olsa denemenizi sizlere öneriyorum. Güzel bir çorba tarifi. Sizler de her zaman sofranızda yapıp severek yiyeceğinizi düşünüyorum. Çorba yavaş yavaş kaynamaya başladı. Karıştırmaya devam ediyorum. Hem taşmasın hem de içerisindeki un dibine sarmasın, yapışmasın diye. Orta ateşte ağzının kapağını biraz yarım bırakarak pişirmeye devam ettim. İçerisindeki malzemeler piştikten sonra kontrol edin. İçerisindeki bezelye, patates piştikten sonra blender'a çekebilirsiniz. Kıvamı bir mercimek çorbası kıvamında olacak. İstediğim kıvama geldi. Blender'dan çektim çorbayı. Gayet kıvamı güzel oldu. Lezzeti de bir o kadar şahane. İçerisine yarım çay kaşığı karabiber ilave ettim. Karabiber bu çorbaya çok güzel yakışıyor ama çok fazla da atmanızı tavsiye etmiyorum. Yarım çay kaşığı yeterli gelecektir.
hazırladığım tarifin malzemelerini. Çorba tam kıvamına geldi. Altını kapatıp ocaktan alıyorum. Hazırladığım çorbayı sıra geldi servis etmeye. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti nacizane dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Üzerine biraz 2 dal dereotu ilave edip 1 çay kaşığı pul biber ekleyeceğim. Sonrasında ben acıyı seviyorum. Siz dilerseniz ilave etmeyebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum. Çorbanın kıvamı, lezzeti yerinde bir çorba oldu. Benden lezzeti garanti bir çorba tarifi kanalımda sizleri bekliyor.